571 yılı, Arabistan çölü, güneş taşları eritiyor, rüzgar kumları savuruyor. Mekke'nin dar sokaklarında bir kadın doğum sancıları çekiyor. Kocası öleli aylar oldu, genç, yakışıklı Abdullah ticaret için Şam'a gitmişti, dönüşte Medine'de hastalanmış, orada gömülmüştü. Şimdi Amine bint ve yalnız başına bir çocuk dünyaya getiriyor. Bu çocuk babasını hiç görmeyecek. Ama 23 yıl sonra bu çocuğun sözleri 1 milyar insanın dilinde yankılanacak. Peki, bir yetim çocuk nasıl olur da tarihin en etkili insanlarından biri haline gelir? Cevabı aramak için zamanı geri saralım. Çok geri. O doğumun gerçekleştiği ana Mekke 571. Fil olayından 55 gün geçmiş. Ne olmuştu o olayda? Habeş valisi Ebrehe koca bir orduyla Mekke'ye saldırmıştı Kabe'yi yıkmak için. Ordusunun önünde dev filler vardı ama Kabe girişinde filler ilerlemeyi reddetmiş, üzerlerine kuş sürüleri saldırmış, ordu dağılmıştı. Öyle mi olmuştu gerçekten? Fil olayı muhtemelen gerçekleşti ama kuşların taş atması efsanevi bir eklenti olabilir. Belki de Ebrehe'nin ordusu çiçek veya kızamık salgınıyla karşılaştı. Görünen semptomlar deride çıban, ateş, kanamalar. Halk bunu kuşların getirdiği ilahi bir ceza olarak yorumladı. O dönem. Ama bu tartışmayı bir kenara bırakalım. Asıl hikaye o gece başlıyor. 12 Rebiülevvel pazartesi sabaha karşı yani Amine'nin anlattığına göre hamileliği boyunca garip rüyalar görüyormuş. Bir gece göğsünden bir ışık çıkmış, Suriye saraylarını aydınlatmış. Bir ses duymuş. Doğacak çocuğa Muhammed de, Ahmet de. Doğum anında rivayetlere göre İran'daki Kisra Sarayı'nın 14 sütunu çatlamış, 1000 yıldır yanan mecusi ateşi sönmüş, Sava Gölü kurumuş. Şimdi bu olaylar gerçekten o gece mi oldu? Sasani kayıtlarında böyle bir şey yok. Kisra Sarayı'nın sütunları 7. yüzyılda sağlamdı. Mecusi ateşi 651'de Müslüman fetihleri sırasında söndü. Muhammed peygamberin vefatından yıllar sonra. O halde ne oluyor? Erken İslam edebiyatı doğum mucizesi geleneğiyle dolu. İsa peygamber gibi, Musa peygamber gibi. Bu, peygamberlerin dünyaya gelişlerinin sıra dışı olduğunu vurgulamak için kullanılan edebi bir araç. Gerçekliği tartışılabilir ama amacı açık. Bu çocuk sıradan değil. Ama işin içinde başka bir gerçek daha var. Çok daha acı bir gerçek. Abdullah'ın ölümü. Muhammed peygamber dünyaya geldiğinde babası çoktan ölmüştü. 25 yaşında, genç, sağlıklı bir adam. Ne olmuştu? Ticaret kervanıyla Şam'dan dönüyordu. Medine'de hastalanmış, birkaç gün içinde ölmüştü. Amine hamileyken ölmüş. Bazıları Muhammed peygamber doğduktan 2 ay sonra diyor, bazıları ise 7 ay sonra. Tarihler neden bu kadar karışık? Çünkü 7. yüzyıl Arabistan'ında kimse doğum kayıtları tutmuyordu. Tarihler hafızalara dayalıydı ve hafızalar yanılırdı. İbni İshak, İslam'ın ilk biyografi yazarı, Muhammed peygamberin doğumundan 100 yıl sonra yaşadı. 100 yıl. Bilgileri nereden aldı? Sözlü rivayetlerden, dedikodulardan, efsanelerden. Peki Abdullah gerçekte nasıl öldü? Muhtemelen salgın hastalık. O dönem Arabistan'da kolera, dizanteri, tüberküloz yaygındı. Temiz su yoktu, hijyen yoktu, antibiyotik yoktu. Bir basit enfeksiyon bile ölümcül olabiliyordu. Ve işte bu yüzden Muhammed peygamber yetim doğdu. Ama hikaye daha trajik. Çünkü babası Abdullah'ın kendisi de neredeyse kurban edilmek üzereydi. Yıllar önce Muhammed peygamberin dedesi Abdülmuttalip yani Mekke'nin lideri bir gün rüya görüyor. Rüyasında bir ses Zemzem'i kaz. Zemzem kuyusu İsmail peygamber zamanından kalma kutsal bir su kaynağıydı ama yüzyıllar önce kaybolmuştu, kumların altında kalmıştı. Abdülmuttalip kazıyor, yeri kazıyor, daha da derine geldiğinde altın, zırh, kılıç, hazineler buluyor. Kureyş ileri gelenleri bunu öğrenince ve duyunca bu define hepimizin, paylaş diyor. Abdülmuttalip, hayır bu benim rüyamdı dediğinde kavga çıkıyor. Sonunda anlaşıyorlar. Kura çekmeye karar veriyorlar. Ama Abdülmuttalip şartlı. Eğer kaybedersem 10 oğlum olduğunda birini Tanrı için kurban edeceğim diyor. Yıllar geçiyor, 9 oğlu oluyor, onuncusu Abdullah doğuyor, en yakışıklısı, en sevgilisi. Artık adağını yerine getirme zamanı geliyor, kura çekiliyor, Abdullah çıkıyor. Abdülmuttalip kılıcını çekiyor, Kabe'nin yanında kurban kesmeye hazırlanıyor. Kızları çığlık atıyor, baba yapma diye. Kureyş müdahale ediyor. Tek oğlun değil ki, başka yol bul. Abdullah'ı öldürmek zorunda değilsin diyorlar. Bir kahineye gidiyorlar. Kadın diyor Kureyş'te bir adam için kaç deve kan parası veriliyor? 10 deve. O zaman kura çekin. Bir tarafta Abdullah, diğer tarafta 10 deve. Deve çıkarsa onu kurban edin. Abdullah çıkarsa 10 deve daha ekleyip yeniden çekin. İlk kura Abdullah.
İkinci kura Abdullah. 10. kura develer. 100 deve kurban ediliyor. Ve Abdullah hayatta kalıyor. İşte bu yüzden Muhammed Peygamber şöyle bir söz söylemiştir. Ben iki kurbanlığın çocuğuyum. İsmail Peygamber ve babam Abdullah. Ama bir düşünün. Eğer o kura farklı çıksaydı, eğer Abdullah kurban edilseydi, Muhammed Peygamber hiç doğmayacaktı. İslam hiç var olmayacaktı. Tarihin akışı tamamen değişecekti. Tesadüf mü, kader mi? Bunun cevabını siz vermek zorundasınız. İnanç buna der ki, kader. Allah korudu Abdullah'ı çünkü onun sulbünden bir peygamber gelecek. Rasyonalizm ise buna der ki, tesadüf, istatistiksel olasılık, 10 kereden birinde mutlaka deve çıkacaktı. Ama her iki durumda da sonuç değişmez. Abdullah yaşadı, Amine ile evlendi ve Muhammed peygamber dünyaya geldi. Şimdi asıl soru şu, bu bebek normal bir bebek miydi? Mekke'nin iklimi bebekler için ölümcüldü. Zengin aileler çocuklarını çöl kabilelerine gönderirdi. Sütannelere teslim ederlerdi. Temiz hava, saf süt, sağlıklı büyüme. Rebülevvel ayında sütanneler Mekke'ye gelir, müşteri bulurlar. O yıl kıtlıktı, kuraklık ve açlık. Hevazin kabilesinin Sad bin Bekir kolundan kadınlar da gelmişti. Halime bint Ebu Züeyb zayıf, fakir bir kadındı. Kocası Haris fakir bir çoban. Eşekleri öyle zayıf ki kervanla yetişemiyorlardı. Deveye bindirilen oğulları sürekli ağlıyor. Annesi hamile olduğu için göğsünde süt yoktu. Mekke'ye vardıklarında tüm zengin bebekler kapılmış. Geriye kalan tek bebek kalmıştı, yetim Muhammed. Halime'nin arkadaşları ona, al şu çocuğu, hiç yoktan iyidir. Halime tabi istemiyor. Çünkü yetim demek babası yok, gelir yok, hediye yok, para yok demek. Ama geri dönecekler. Hiç bebek almadan. Bu da ayıp. Kocasına soruyor. Alsam mı? Haris, al, belki Allah hayır verir. Bebeği alıp evlerine dönüyorlar. Ve o gece garip şeyler başlıyor. Halime'nin anlattığına göre göğüslerine dokunduğunda süt fışkırıyor, 2 gündür kurumuş göğüslerden. Oğlu Abdullah karnını doyuruyor, uyuyor, günlerdir aç ağlıyordu. Eşek birden güçleniyor, kervanın önüne geçiyor. Koyunlar eve döndüğünde memeleri sütlerle dolu. Sabah olduğunda kocası ona şöyle diyor. Halime andolsun bu mübarek bir ruhtur. Ve günler geçiyor, bereket katlanıyor. Koyunlar semiriyor, süt artıyor, yağmur yağıyor, otlaklar yeşeriyor. Komşular şaşkın şekilde Halime'nin sürüsüne bakın. Bizimkiler aç, onunkiler tok. Gerçekten bu kadar mucize mümkün mü? Modern psikoloji plasebo etkisi diyor buna. Eğer bir şeyin işe yarayacağına inanırsanız gerçekten işe yarar. Halime bereketle gelen bir bebek aldığına inandı ve bu inanç ona umut verdi, çalışma şevki verdi, stresi azalttı. Stres azalınca süt arttı. Süt artınca bebek sağlıklı büyüdü. Bebek sağlıklı büyüyünce hanesine daha fazla emek gösterdi. Emek artınca gelir arttı. Döngüsel bir bereket. Ama bir başka açıklama daha var. Çöl toplumlarında bereket kavramı sosyal bir konstrüktör. Eğer bir ailenin bereketlendiği söylentisi yayılırsa o aileye daha fazla müşteri gelir, daha fazla hediye gelir, prestiji artar. Belki Halime gerçekten bereketlendi. Ama nedeni fiziksel mucize değil, sosyal itibar olabilir. Peki, hangisi doğru? Belki her ikisi de. Belki bereket hem maddi hem manevi bir şeydir. Halime 2 yıl sonra bebeği annesine götürüyor. Amine görüyor oğlunu, sağlıklı, semiz, gözleri parlak. Biraz daha kalsın diyor Halime. Mekke'de hastalık var, çölde daha güvenli. Amine kabul ediyor. 2 yıl daha geçiyor. Muhammed Peygamber artık 4 yaşında ve bir gün çayırda oynarken hayatının en gizemli olayı gerçekleşiyor. Süt kardeşi Abdullah ile koyunların yanında oynuyorlar. Günlerden biri, belki bahar, belki yaz, Abdullah eve koşuyor, nefes nefese. Anne, 2 beyazlar giymiş adam Muhammed'i yakaladı, yere yatırdı. Halime ve kocası koşuyorlar. Geldiklerinde Muhammed ayakta duruyor, yüzü bembeyaz, titriyor. Ne oldu? Diyor Halime. Muhammed anlatıyor. 2 adam geldi. Biri diğerine, bu o mu dedi. Evet bu dedi. Beni yere yattırdılar, göğsümü açtılar, içimden bir şey çıkardılar, sonra yıkayıp geri koydular. Halime panikte. Vücudunda bir yara var mı diye bakıyor. Yok. Kan var mı? Yok. Göğsüne dokunuyor, bir şey hissedemiyor. Ama çocuk sarsılmış, korkmuş. O gece karar veriyor. Bu çocuğu annesine götürmeliyiz. Yanımızda başına bir şey gelmesin. Amine'ye getiriyorlar. Ne oldu? Diyor Amine. Halime anlatıyor yaşananları. Amine gülümsüyor. Korkmayın. Bu çocuğun üzerinde koruması var. Hamileyken rüyamda bir ışık gördüm. Göğsümden çıkıp Şam saraylarını aydınlattı. Bu çocuk özel bir çocuk. Peki gerçekten ne oldu o gün? Modern tıp birkaç açıklamayla şöyle sunuyor. 1. Temporal lob epilepsisi.
Beynin temporal lobunda elektriksel aktivite anormallikleri, belirtileri, vücuttan ayrılma hissi, yoğun vizyon görme, ruhani deneyimler. Dostoyevski, Van Gogh, Joan of Arc'ta da görülmüş. 2. Hipnagojik halüsinasyon. Uyanıklık ve uyku arasındaki geçişte yaşanan canlı görüntüler. Özellikle çocuklarda sık görülüyor. 3. Travma sonrası disosyasyon. Çocuk bir şok yaşadı, belki çobanlık yaparken vahşi bir hayvan korkusu, belki süt kardeşiyle şiddetli bir kavga ve beyni kendini korumak için gerçekliği farklı algıladı. Ama İslami gelenekte ise açıklama şu şekilde. Melekler yani Cebrail ve Mikail geldi. Göğsünü yardılar, kalbini çıkardılar. İçinden şeytanın nasibi, siyah bir kan pıhtısını çıkardılar. Kalbi zemzem suyuyla dolu altın bir leğende yıkadılar. Hikmet ve iman diye adlandırılan bir şeyle doldurdular. Yara izi bile bırakmadan diktiler. Enes bin Malik yıllar sonra Muhammed peygamberin göğsünde bir iz gördüğünü söyleyecek dikişin yerini. Yani şimdi biz hangisine inanacağız? Aslında önemli olan ne olduğu değil, bu olayın Muhammed peygamberin hayatında ne ifade ettiği. Bu çocuk henüz 5 yaşında ama etrafındaki herkes ona farklı gözlerle bakıyor. Özel olduğunu düşünüyorlar. Ve bir çocuğa sen özelsin derseniz o gerçekten özel hissetmeye başlar. Bu psikolojik bir gerçekliktir. Belki de mucize buydu. Muhammed peygamberin içinde henüz çocukken kendine olan bir derin güven oluştu. Bu güvenin oluşması ise ileride karşılaşacağı tüm zorluklarda onu ayakta tutacaktı. 6 yaşına geldiğinde Amine oğlunu ve dadısı Ümmü Eymen'i yanına alıp Medine'ye gidiyor. Neden? Çünkü kocasının mezarını ziyaret etmek için. Abdullah Medine'de gömülmüştü. Muhammed peygamber hiç görmediği babasının mezarını görecekti. Bir ay kalıyorlar Medine'de. Amine akrabalarını ziyaret ediyor. Ziyaret ettikleri kabilenin adı ise Beni Neccar kabilesi. Küçük Muhammed ise Medine sokaklarında koşturuyor, yeni arkadaşlar ediniyor. Ama dönüş yolunda felaket gerçekleşiyor. Mekke'ye yarı yolda Evva köyünde annesi Amine hastalanıyor. Ateş, titreme, kusma. Ümmü Eymen ne yapacağını bilemiyor. Etrafta köy yok, şehir yok, doktor yok, sadece uçsuz bucaksız çöl. Amine gittikçe kötüleşiyor ve bir sabah kalkmıyor. 6 yaşındaki Muhammed peygamber annesinin soğuk bedenine bakıyor. Ne hissediyordu acaba? 6 yaşında bir çocuk ölümü anlıyor mu? Aslında çocuklar 5 ve 7 yaş arasında ölümün kalıcılığını kavramaya başlarlar. Öncesinde anne uyuyor derler. Ama 6 yaşındaki Muhammed peygamber artık biliyordu. Annesi bir daha geri gelmeyecek. Annesi öldükten sonra Ümmü Eymen basit bir mezar kazıyor. Kazdıkları mezarın kenarlarına taşları diziyorlar. Amine'nin bedenini artık toprak örtüyor. Muhammed peygamber yaşamı boyunca Evva'yı unutmayacak. Yıllar sonra Hudeybiye dönüşünde buradan geçtiğinde annesinin kabrini ziyaret edecek ve ağlayacak. Ve ashabı soracak. Neden ağlıyorsun ya Resulallah? Anneme hatırladım diyecek. İzin istedim Allah'tan, affını dilemek için izin vermedi. Ziyaretine izin istediğinde ise verdi. Siz de anne babanızı ziyaret edin, ölümü hatırlarsınız. Unutmayın, ölüm bizler için kaçınılmaz bir son. İslam yorumcularının tartıştığı ve anlaşamadığı soru ise Muhammed peygamberin annesinin affı için neden dua edemedi? Bu tartışmalar bir sonuca varamadığı için bugün bile ben size net cevabı vereyim. Çünkü annesi cahiliye döneminde öldü, Müslüman olmadı. Kur'an diyor ki, peygamberin ve iman edenlerin cehennemlik oldukları kendilerine açıkça belli olduktan sonra müşrikler için akrabaları bile olsa mağfiret dilemeleri doğru değildir. Tevbe suresi 113. ayet. Şimdi meseleye düz bakalım birlikte. Muhammed peygamber bir çocuktu, annesini seviyordu. İnsan sevdiğini cehenneme gönderebilir mi? Bu teolojik bir muammadır aslında. Adalet mi, merhamet mi? Siz karar verin. Ümmü Eymen, Muhammed peygamberi annesi öldükten sonra Mekke'ye götürüyor. Dedesi Abdülmuttalip alıyor çocuğu. 80 yaşında bir adam, 7 yaşında bir yetim torun. Abdülmuttalip Mekke'de Kabe gölgesinde ipek minderlere kurulur, kimse ona eşlik edemezdi. Neden? Çünkü saygıdan ve hürmetten. Ama Muhammed peygamber gelir yanına otururdu. Lakin amcaları kaldırmak isterlerdi. Gel buraya oturma, deden için burasız. Abdülmuttalip ise kardeşlerine bırakın onu. Andolsun bu çocuğun büyük bir şanı olacak derdi. Mekke'de 2 yıl geçiyor. Muhammed peygamber 8 yaşına gelmiş. Dedesi hasta, yatağa düşüyor. Günler sonra da ölüyor. Ve bu Muhammed peygamberin 3. kaybı. Baba yok, doğmadan öldü. Anne yok, 6 yaşında öldü. Dede yok, 8 yaşında öldü. Peki kim kaldı geriye?
Amcası Ebu Talip, babası Abdullah'ın ağabeyi, fakir ama asil bir adam. 12 çocuğu var, geçinmek o dönemlerde gerçekten de zor ama Muhammed peygamberi yanına alıyor. Eşi Fatıma bint Esed yetim çocuğa kendi çocuklarından fazla ihtimam gösteriyor. Yıllar sonra ise Muhammed peygamber şöyle diyecek. O benim annemdi, kendi çocuklarını aç bırakır, beni doyururdu. Fatıma öldüğünde ise Muhammed peygamber gözyaşı dökecek ve bugün annem öldü diyecek. Peki bu kayıplar Muhammed peygamberin psikolojisini nasıl etkilemiş olabilir? Çünkü Muhammed peygamber hiç kibir yapmadı, yetim olmanın acısını biliyordu. Yetimlere her zaman şefkat gösterdi, kendi acısını onlar da görürdü. Zayıfların yanında durdu, güçlünün zulmünü yaşayan biriydi. Kimseye muhtaç olmamayı öğrendi çünkü dürüstlük ve çalışkanlık tek sermayesi olmuştu. İşte bu yüzden yıllar sonra Kur'an'da Allah Duha suresinde 6 ve 10. ayetlerinde şunu soruyor. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni şaşkın bulup doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? O halde yetimi ezme, dileneni azarlama. İşte Muhammed peygamberin travması aslında kimliğinin ta kendisi oldu. Muhammed peygamber 12 yaşına geldiğinde Ebu Talip ticaret kervanıyla Şam'a gidip geliyor. Muhammed peygamberi de götürüyor yanında. Kervan Busra yakınlarında Bahira adlı bir rahibin manastırı önünden geçiyor. Peki kim bu rahip Bahira? Kehanet mi yoksa kurgu mu? Hikayenin sonunda ne olduğunu birlikte öğreneceğiz. Şimdi devam edelim. Bahira pencereden kervanı izliyor ve birden garip bir şey fark ediyor. Kervanın üstünde bir bulut geziniyor. Nereye gitseler bulut da oraya gidiyor. Yakından bakıyor, kervanın sonundaki küçük bir çocuğun tam üstünde duruyor bulut. Kervan bir ağacın altında konaklıyor. Ağacın dalları o çocuğa doğru eğiliyor, sanki selam veriyor. Bahira kervanı yemeğe çağırıyor. Herkesi sayıyor ama bir kişi eksik. Muhammed peygamber kervanda kalmış, develer vesaire işlerle ilgileniyor. Onu da çağırın diyor Bahira. Muhammed peygamber geldiğinde Bahira onu dikkatle inceliyor. Gözlerine bakıyor, yüzünü inceliyor, omuzları arasına bakıyor. Küçük diyor, şu soruları cevaplayabilir misin? Lat ve Uzza adına yemin ederek. Muhammed peygamber keskin. Benden Lat ve Uzza'dan başka bir şey isteme. Allah'tan başka hiçbir şeye bu kadar buğz ettiğim bir şey yok. Bilmeyenler için söylüyorum, Muhammed peygamber burada cevap olarak şunu söylüyor. Beni bu putları anmaya, övmeye ya da onlara saygı göstermeye zorlama. Bahira gülümsüyor. Doğru doğru. Şimdi şunları söyler misin? Sorular, sorular ve cevaplar. Sonra Bahira gömlekliğini kaldır diyor Muhammed peygambere. Muhammed peygamber gömlekliğini kaldırıyor. Bahira bakıyor, omuzları arasında kahverengi bir ben, bezelye tanesi büyüklüğünde. Etrafında tüyler var. Bahira dönüyor ve Ebu Talib'e şöyle diyor. Bu çocuğu geri götür. Yahudilerden sakın. Eğer onu tanırlarsa öldürmeye çalışırlar. Çünkü bu çocuk büyük bir geleceğe sahip. Gerçek mi bu hikaye şimdi? Bahira hadisesi muhtemelen sonradan oluşturulmuş edebi bir kurgu. Çünkü ilk kaynaklarda detaylı değil, daha geç dönem kaynaklarda detaylandırılmış. Amaç ise Hristiyan okuyuculara bakın sizin din adamlarınız bile Muhammed'in peygamber olduğunu biliyordu demektir. Ama şu da var tabi. 7. yüzyıl Suriye'sinde Nesturi ve Yakubi Hristiyanlar eski ahitte bahsedilen gelecek peygamber kehanetlerine inanıyordu. Bir rahibin bu tür işaretlere bakması gayet normal. Bahira gerçek olabilir. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü bu hikaye gerçek olsun olmasın bize şunu gösteriyor. Muhammed peygamberin seçilmişliği sadece Müslümanlar tarafından değil, diğer din mensupları tarafından da tanınmıştır. Yani bu aslında meşruiyet stratejisi. Her yeni hareket kendini meşrulaştırmak için eski otoritelere referans vermek zorundadır. Hristiyanlık Yahudilik peygamberlerine referans verdi. İslam, Yahudi ve Hristiyan geleneğine referans verdi. Zeki bir hareket. Ama bu zeka kimin? Muhammed peygamberin mi yoksa sonraki Müslüman yazarların mı? Cevabı tam olarak bilemeyiz. Tartışmaya gerçekten açık bir konu. Çünkü elimizde yeterli kaynak yok. O dönemde yaşamadığımız için hiçbir zaman bunu bilemeyeceğiz. Ve Muhammed peygamber 15 yaşına geliyor. Mekke'de ise kavgalar başlıyor. Kays kabilesi ile Kureyş arasında kan davası var. Sebebi ise basit bir ticari anlaşmazlık. Bir adam öldürülüyor, öcü alınıyor, karşı taraf öç alıyor. Döngü büyüdükçe büyüyor, sonucunda savaş kaçınılmaz oluyor. Muhammed peygamber de katılıyor savaşa amcasının yanında. 15 yaşında ama silah kullanmıyor. Sadece amcasına oka toplayıp veriyor. Savaşın dehşetini görüyor. Kan, ölüm, feryat. Adam adamı, kabile kabileyi boğazlıyor. Neden?
Birinin birini iki deve için dolandırması yüzünden aslında çözülemeyecek bir sorun değil. Ama cahiliye dönemi yapılacak da pek bir şey yok. Bu savaş Muhammed peygamber de bir şey değiştiriyor. Cahiliye savaşlarını görüyor, anlamsız, acımasız, sonu gelmez. Ve içinden bir şey diyor, bunun düzelmesi gerek. Mekke'de bir olay daha yaşanıyor. Yemen'den bir tüccar geliyor, mallarını satıyor zengin bir Kureyşliye. Kureyşli parayı ödemiyor. Tüccar şikayet ediyor. Ama onu kimse dinlemiyor. Kabe'nin yanına çıkıyor, bağırıyor. Yardım edin, hakkım yendi diye. Bazı genç Kureyşliler rahatsız oluyor bundan. Zübeyir bin Abdülmuttalip araya giriyor. Böyle olmaz. Adil bir çözüm bulmalıyız. Farklı kabilelerden gençler bir araya gelip toplanıyorlar. Birlik kuruyorlar ve adı Hilful Fudul, bilmeyenler için Türkçesi Erdemliler İttifakı. Ve and içiyorlar. Mekke'de hiç kimsenin hakkı yenmeyecek. Güçlü zayıfı ezmeyecek. Yabancıya haksızlık yapılmayacak. Haksızlığa karşı birlikte duracağız. Muhammed peygamber de orada. Artık 20 yaşında. Ailesinin büyükleri de orada bulunuyor. Bu ittifak Yemenli tüccarın hakkını alıyor ve Kureyşli parayı ödemek zorunda kalıyor. Yıllar sonra Muhammed peygamber bu olayı şöyle anlatacak. Ben Fudul cemiyetine katıldım. Bana kırmızı develer verilse bile onun yerine o günü vermem. Burada kırmızı develer. O dönemde en büyük servet, en değerli mal anlamına gelir. Bu sözün alt mesajı ise oldukça güçlüdür. İslam'dan önce yapılmış olsa bile adalet temelli bir girişim doğruysa Müslüman onu destekler. Yani ölçü kim yaptı değil, adalet var mı sorusudur. Kısacası bu rivayet Muhammed peygamberin şu ilkesini gösterir. Adalet dini sınırların bile üstünde korunması gereken evrensel bir değerdir. Burada kritik bir nokta, Muhammed henüz peygamber değilken bile toplumsal adaletten yana, zayıfların yanında ezilenlerin savunucusu. Bu onun doğuştan gelen karakteri mi yoksa travmalarının sonucu mu? Psikologlar buna araştırmalarında şöyle diyor. Evet, aslında ikisi de. Epigenetik araştırmalar gösteriyor ki çocukluk travmaları beyinde kalıcı değişiklikler yaratır. Özellikle empatinin yoğunlaşması ve adaletsizliğe karşı duyarlılık. Muhammed peygamber yetim büyüdü, zayıf hissetti kendini. Bu yüzden zayıfların acısını derinden anlıyor. Muhammed peygamber artık 25 yaşında, yakışıklı, dürüst, çalışkan ama fakir. Amcası Ebu Talib ise kendi geçinemiyor, yeğenine nasıl yardım edecek? Muhammed peygamber çoban olarak çalışıyor. Mekkeliler için koyun güdüyor. Sonra ticaret işine atılıyor, ortak olarak kervanlar yönetiyor. Ve şöhreti hızlıca yayılıyor. Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed. Neden emin? Çünkü verdiği sözü tutuyor, emanetlere riayet ediyor, ticaret sonrası kârı eksiksiz teslim ediyor, aldatmıyor ve en önemlisi hile yapmıyor. 7. yüzyıl Arabistan'ında bu çok nadir bir durum. Ticaret eşittir hile, aldatma, kazıklanma. Ama Muhammed peygamber farklı. O marka oluşturuyordu. Farkında olmadan modern pazarlama teorisi der ki marka eşittir tutarlı davranışlar. Muhammed peygamber tutarlı. Her işte, her durumda aynı karakter. Bu yüzden insanlar ona güveniyor. Bu güven sayesinde Hatice bint Hüveylid de duyuyor bu şöhreti. Hatice bint Hüveylid kimdir diye sorarsanız, 40 yaşında Kureyş'in en zengin kadınlarından biri. 2 kere evlenmiş, 2 kere dul kalmış. Kendi ticaret kervanlarını işletiyor. Akıllı, özgüveni yüksek, bağımsız bir kadın. Düşünsenize, servetiyle değil, bağımsızlığıyla, evlilikleriyle değil, kendi ayakları üzerinde durma cesaretiyle çağının ötesine geçen bir kadın aslında. Cahiliye döneminde erkek egemen ticaret dünyasında sadece var olmakla kalmayıp kuralları yeniden tanımlayan bir güç haline gelmiş. Ama biz konumuza geri dönelim. Bir gün kuzeni Hatice'ye şöyle diyor Hatice. Hani şu Muhammed var ya, dürüst diyorlar. Kervanımı ona emanet edeyim mi? Kuzeni hafifçe gülümser. Emanet mi? Mekke'de en güvenilir kim diye sorsan herkes aynı ismi söyler diye cevap veriyor. Hatice düşünür. Serveti var, itibarı var ama güven her şeyden kıymetli. Çağırın onu der. Bu kervanı o götürsün. Kervanı veriyor Muhammed'e. Muhammed Şam'a gidiyor. Yanında köle Meysere var. Hatice'nin adamı rapor verecek. Şam'dan dönüyorlar. Kar beklenenin 2 katı. Hatice şaşırıyor bu duruma. Nasıl yaptı diye soruyor Meysere. Meysere ise olayı anlatmaya başlıyor. Bu adam farklı. Hiç yalan söylemedi. Hiç hile yapmadı. Öğlen sıcağında bir ağacın altında dinlenirken bir rahip geldi. Bu ağacın altında peygamberlerden başkası dinlenmez dedi. Yolda bir bulut bizi gölgeledi. Garip şeyler gördüm. Ve Hatice kendi içinde bir cümle kurar. Bu adamla evleneceğim. Ama
Mekke'de bir kural vardır. Erkek teklif eder, kadın bekler, Hatice beklemez. Toplumun kuralını delmez belki ama esnetir. Güvendiği bir kadın arkadaşını gönderir. Git der. Ona sor, evlenmeyi düşünüyor mu? Genç Muhammed şaşırır. Benim neyim var ki der. Malım yok, servetim yok. Arkadaşı gülümser. Ya karşı taraf zenginse? Kim? Hatice. Bir anlık sessizlik oluşuyor. Bu sadece bir evlilik teklifi değildir. Bu Mekke'nin en saygın kadınının genç ve maddi olarak zayıf bir adama duyduğu güvenin ilanıdır. Muhammed 25 yaşındadır, Hatice 40. Evlendiklerinde aralarında servet değil saygı vardır. Güç dengesi değil karakter dengesi vardır. Ve bu evlilikten 6 çocuk dünyaya gelir. Kasım İbni Muhammed, Zeynep bint Muhammed, Rukiye bint Muhammed, Ümmü Gülsüm bint Muhammed, Fatıma bint Muhammed, Abdullah İbni Muhammed. Önemli nokta. Hatice hayatta olduğu sürece Muhammed peygamber başka kadınla evlenmiyor. 25 yıl, bir kadın. Peki bize anlatılanlar? Tarihçilerin, ilahiyatçıların bir şekilde anlaşamadığı konu. Muhammed peygamberin çok eşliliği vardı. Peki şu açıdan bakarsak bu duruma, eğer Muhammed peygamber cinsel arzularını tatmin için çok evlilik yaptıysa neden Hatice hayattayken başkasıyla evlenmedi? En güçlü, en enerjik yılları ama tek eşli yaşadı. Demek ki çok evlilik bambaşka nedenlerle siyasi ittifaklar, sosyal koruma. Hatice çünkü sadece eş değil, Muhammed peygamberin mali destekçisi, duygusal desteği, ilk müminlerinden ve en büyük sırdaşı. Hatice olmasaydı Muhammed peygamber olabilir miydi? Belki olamazdı. Teolojik açıdan bakarsan cevap nettir. Eğer Allah seçtiyse olurdu. Ama insani ve tarihsel açıdan bakarsan İşler o kadar basit değil. Çünkü vahiy geldiğinde ilk şok, ilk korku, ilk sarsıntı hepsini karşılayan kişi Hatice bint Hüveylid oldu. Onun serveti ekonomik zemin sağladı. Onun güveni psikolojik zemin sağladı. Onun sen doğru bir adamsın, Allah seni utandırmaz cümlesi ruhsal zemin sağladı. Yani peygamberlik ilahi olabilir. Ama bir davanın ayakta kalması beşeri destek ister. Yıl yaklaşık 605. Mekke'de sel felaketi oluyor. Kabe zarar görüyor. Kureyş kabileleri toplanıyor ve Kabe'yi yeniden inşa etmeye karar veriyor. Her şey iyi gidiyor ta ki Hacer-i Esved'i yani kara taşı yerine koyma sırasına kadar her kabile biz koyacağız diyor. Çünkü taşı koymak prestij, şeref ve liderlik sağlar. Tartışma kavgaya dönüşüyor. Kılıçlar çekiliyor. Kan dökülmek üzere neredeyse bir türlü anlaşamıyorlar. Sonunda en yaşlı adam araya giriyor. Durun, ilk Kabe'ye giren hakem olsun. Bekliyorlar. İlk giren ise Muhammed. Herkes Muhammed geldi, Emin geldi, razıyız diye bağırmaya başlıyor. Muhammed durumu analiz ediyor. Sorunu anlıyor. Sorun zaten belli. Statü kavgası. Bir çözüm buluyor. Bir örtü getirin diyor. Örtüyü yere seriyor ve kara taşı ortaya koyuyor. Her kabilenin lideri gelsin, örtünün bir kenarından tutsun deyince tüm kabileler birlikte kaldırıyorlar. Kabe'nin yerine getiriyorlar. Son adımı ise yine Muhammed peygamber atıyor, taşı yerine koyuyor. Herkes mutlu, savaş önlenmiş, düzen sağlanmış. Burada ne gösterdi Muhammed peygamber insanlara? Problem çözme yeteneğini, siyasi zekasını, diplomatik çözümü ve kazan kazan yaklaşımını. Bu yetenekler peygamberlikten sonra çok işine yarayacak. Ama henüz peygamber değil. Henüz 35 yaşında sıradan bir Mekkeli tüccar, sadece biraz daha dürüst, biraz daha akıllı, biraz daha saygın. Ama 5 yıl sonra her şey değişecek. Hira mağarasında bir devrim yaşanacak. Yıl yaklaşık 610. Ramazan gecelerinden biri. Sessizlik her zamankinden daha derin. Mekke aşağıda uyurken Muhammed peygamber yine Hira mağarasında yalnız. Düşünceler aynı soruların etrafında dönüyor. İnsan neden putlara tapar? Adalet neden güçlülerin elinde bir oyuncağa dönüşür? Gerçek tanrı kimdir? Ve o gece yalnızlık ilk kez yalnızlık olmaktan çıkar. Rivayete göre mağaranın sessizliğini bir varlık bozar. Görmediği, tanımadığı ama varlığını tüm ağırlığıyla hissettiği bir varlık. Bu Cebrail'dir. Bir emir gelir. Oku. Muhammed şaşkın. Ben okuma bilmem. Emir tekrar eder. Ve üçüncü tekrarın ardından ilk vahiy sözleri gelir. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu sözler daha sonra Kur'an'ın ilk indirilen ayetleri olarak kabul edilecektir. O an yaşanan şey sadece bir dini deneyim değildir. Bir insanın hayatını ikiye bölen bir eşiktir. Mağaraya giren kişi yalnızca sorgulayan bir tüccardı. Mağaradan çıkan kişi ise artık bir mesaj taşıyıcısıdır. Ama dikkat çekici olan şu: bu olayın hemen ardından Muhammed korkar, sarsılır, ne olduğunu tam olarak anlayamaz. Eve koşar ve beni örtün der.
İlk teselli eden kişi yine Hatice bint Hüveylid olur. Onun söylediği cümle belki de tarihin yönünü değiştiren psikolojik desteklerden biridir. Allah seni utandırmaz. Çünkü sen doğru bir insansın. Akrabana bakarsın, yoksula yardım edersin, mazlumu korursun. Böylece Hira'daki deneyim sadece mistik bir olay olarak kalmaz. Toplumsal bir harekete dönüşecek sürecin ilk adımı atılmış olur. Şimdi düşün. Eğer 35 yaşında Kabe krizini çözen güvenilir lider olmasaydı, eğer arkasında Hatice gibi sarsılmaz bir destek olmasaydı ve eğer toplum zaten onu el emin olarak tanımıyor olsaydı, Hira'da başlayan bu çağrı Mekke'de aynı yankıyı bulur muydu?